Merhaba dostlar, ben Ozan. Benim başlattığım bu seride şu anda piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen Xiaomi telefonları düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman bu piyasada alınabilecek en iyi Xiaomi telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zaman olduğu gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ve bu serinin devamı diğer markalar ve laptoplar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Telefon alırken de nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu telefonların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve cihazlara geçmeden Xiaomi tarafına genel anlamıyla baktığımda şu anda aldığınızda en az 3-4 yıl götürecek uzun ömürlü bir Xiaomi telefon istiyorsak şu anki piyasada bütçemiz minimum 15.000 olmalı ve 50.000'e kadar çıkacağız. Bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri de kanalda var. Cihazları anlatırken kartlar kısmına koyacağım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Şimdi alınabilecek en ucuz Xiaomi telefonumuzla başlayalım. Burada tasarımı, kamerası ve batarya performansı ile 20.000 TL altı en mantıklı Xiaomi telefonlardan Poco X7'yi görüyoruz. Kutudan aynen X7 Pro'da olduğu gibi silikon siyah bir kılıf, 45 Watt'lık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Poco X7'ye baktığımızda diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Çerçeveler plastik, orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada performans, ekran ve batarya dengesiyle bu 3 noktada bir amiral gemisini aratmayan ve 20 ile 25.000 bandında özellikle performans benim için birinci öncelik diyorsan kanalda detaylı inceleme ve 5 aylık uzun kullanım testinde yaptığım Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolama da var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve
doygunluk iyi seviyede, renkler de abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada şu anda sadece Xiaomi cihazlar içinde değil, genel piyasayı düşündüğümde de tam olarak fiyat performans şampiyonu Poco F7'yi görüyoruz. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Açıkçası Poco'nun F serisinde her sene olduğu gibi yine oldukça farklı ve yenilenmiş bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kasa yapısı kamera modülüyle ben buradayım diyor. Renk seçenekleri de değişmiş durumda. Özellikle bu siyah ve gri tonların olduğu ikili renk geçişi cihaza çok daha ayrı bir hava katıyor. Ama tabii ki bu renk limited edition, yani özel üretim, sınırlı seri. 7.9 mm kalınlık ve 219 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla ağırlık orta seviyede, fakat ağırlığın kasaya oranla gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani açıkçası bu boyutlarda 230 gram görsek ben çok fazla şaşırmazdım. Ve F7'de tasarım tarafındaki en önemli geliştirme kesinlikle malzeme kalitesi. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elde tutarken hissiyat anlamında çok daha premium bir telefonla karşı karşıyayız. Ve burada kesinlikle F6'ya oranla malzeme kalitesi ciddi anlamda gelişmiş durumda. Ekran tarafında da orta segmentteki en büyük ekranla karşılaşıyoruz. 6.83 inç AMOLED Full HD Plus 447 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği ve 8 milyona bir kontrast oranı gibi en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Donanımda bu fiyat bandının açık ara en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün geliştirilmiş, verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani 4 nanometre 8 Gen 4'ü görüyoruz ve 12 GB RAM, 512 GB depolamayla beraber geliyor. Depolama biçiminin de UFS 4.1 olduğunu söyleyeyim. PUBG'de en düşük ayarlar 120 FPS, kayıpsız, stabil bir deneyim alıyoruz. Aynı şekilde en yüksek ayarları aldığımız zaman da 60 FPS'te herhangi bir lag, donma, takılma sorunu olmadan çok akıcı bir oyun deneyimiyle karşılaşıyoruz. Poco F7 ile istediğiniz kadar oynayın, istediğiniz kadar telefonu zorlayın. Herhangi bir kasma, donma problemiyle hiçbir anlamda karşılaşmayacaksın. Performans olarak baktığımda fiyatını oranla düşünürsem rakipsiz, genel tüm telefon piyasasını düşündüğümde de en sağlam telefonlardan biri. Ana kamera 50 megapiksel f1.5 ve OIS desteğiyle gelirken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, ön tarafta da 20 megapiksellik Xiaomi'nin alıştığımız Full HD 60 FPS çekebilen kamerayı görüyoruz. Video konusunda da 4K 60 FPS'te OIS ile beraber sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz 6500 mAh batarya, 90 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor ve stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 4. sırada şu anda 30 ile 40 bin bandında tasarım hariç her yönüyle düşündüğümde alınabilecek en iyi amiral gemisi Xiaomi 14T Pro'yu görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Telefonu elinize aldığınızda burada kaliteli bir yapının kullanıldığını kesinlikle hissediyorsunuz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus bir ekran burada kullanılmış ve bu fiyatlarda başka bir cihazda görmediğimiz 144 Hz tazeleme ile beraber geliyor. HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler 14T Pro ile beraber geliyor. Parlaklık konusunda da 4000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu parlaklıkla ne dışarıda aydınlık ortamlarda ne de yoğun stüdyo ışığı altında bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. Parlaklık gayet yeterli. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı yönünde de kusursuz seviyede diyebilirim. Bu ekranda bir şeyler izlemek, içerik tüketmek, günlük kullanımda arayüzde, menüde gezmek oldukça keyifli. Burada MediaTek'in en üst seviye işlemcisini Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. 12 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. Hafıza kartı desteğimiz yok. Sonradan bir yükseltme yapamayacağız. Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda bile en yüksek ayarlar 60 FPS alabiliyoruz. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da düşük grafikler 120 FPS'i rahat rahat verebiliyor. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada OmniVision OVX 9000 sensörü kullanılmış. Bu sensörün
aynısını Xiaomi 14'te de görmüştük. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.0 telefoto lense yer verilmiş. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerayla renkler, canlılık ve kontrast oranı yönünde gayet iyi işler çıkartıyor. Işık yeterli olduğunda açıkçası ultra cihazları da aratmayacak seviyede. 5000 mAh batarya 120 Watt hızlı şarja beraber geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Arayüzde, menüde, uygulama geçişlerinde herhangi bir çökme, donma sorunu yaşatmıyor. Yazılım deneyimi anlamında da gerçekten bir amiral gemisi kullandığını hissediyorsun. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörleri görüyoruz. Tabii ki Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada bütçe sınırım yok ve benim için kameranın fotoğraf tarafı gerçekten birinci öncelik. Ekran kalitesi, tasarımı ve genel deneyimiyle tam anlamıyla amiral gemisi olan Xiaomi 15'i görüyoruz. Tasarımsal açıdan baktığımda burada tasarım bütünlüğü ciddi anlamda korunmuş durumda. Burada kamera modülünün çıkıntısı da bir kademe daha artmış diyebilirim ve beyaz rengin tonu da biraz daha açılmış. 8.3 mm kalınlık ve 213 gramlık bir ağırlığa sahip. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Bir amiral gemisi cihaza yakışır seviyede kaliteli bir kasayla karşılaşıyoruz. Ekran tarafında 6.7 inç AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 522 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği, hatta 8 milyona bir kontrast oranı gibi ve bunlara ek olarak 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu ekran ne dışarıda güneşli havalarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir problem yaşatmayacak. Burada Android dünyasının en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i görüyoruz. 12 ve 16 GB'lık iki farklı RAM'le gelirken 3 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak çok daha farklı bir noktada. Burada baktığım zaman özellikle 8 Gen 3'e oranla performans farkı baya açılmış durumda. Geekbench 6'da çoklu çekirdekte 8 Gen 3'e baya bir fark atıyor. Burada %40 daha verimli bir işlemciden bahsediyorum. Bu hem batarya tüketimini, ısınmayı ve stabiliteyi ciddi anlamda etkileyecek bir geliştirme. Performans için uzun ömürlü kullanmak, oyun için bir telefon alacaksanız Snapdragon 8 Elite mükemmel bir işlemci olmuş. Kamera tarafında da arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz ve 3 kameranın hepsi Leica lenslerle birlikte geliyor ve burada Xiaomi 14'te gördüğümüz OmniVision Light Fusion 900 sensörünü görüyoruz. 1/1.3 inçlik bir sensör ve 5x optik zoom desteğine sahip. İkinci kamera 50 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto lense değil telemakro lense yer verilmiş. Yani hem 10x zoom hem de 50 milimetrelik makro çekimler yapabileceğiz. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerada özellikle video tarafında çok sağlam bir geliştirme var. 4K 60 FPS'te log kayıt yapabileceğiz. Bu ne işimize yarayacak derseniz burada özellikle videoyu içerik üretmek gerçekten profesyonel amaçlı kullanacaksak sonradan çektiğimiz videolara ciddi anlamda renk düzenlemesi yapabileceğiz. Bu özellikle videolarda renklerle oynamayı seviyorsanız güzel bir artı. 6100 mAh batarya 90 Watt kablolu 50 Watt kablosuz şarj desteğiyle birlikte geliyor. 16 Pro Max ile yarışacak bir telefon diyebilirim. Stereo hoparlörler var. Bu hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle geldiğinden ses performansı olarak bizi kesinlikle tatmin edecek. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0 ile birlikte geliyor. HyperOS 2.0 ile ilk versiyonu oranla çok daha akıcı, stabil bir deneyim alabileceğiz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım bu telefonlar kime göre derseniz eğer bütçem çok yüksek değil 15-20 bin bandında bir telefon arıyorum. Benim için tasarım ve batarya performansı birinci öncelik. Kameranın fotoğraf tarafı iyi olsun. Video kısmından çok bir beklentim yok. Benim için gündelik kullanım ve bataryanın gerçekten iyi gitmesi birinci öncelik. Ekran kalitesi de sağlam olsun diyorsan Poco X7 bu noktada en iyisi. 20 ile 25 bin bandında performans olarak alabileceğim en iyi telefonu istiyorum. Aynı zamanda ekran kalitesi de iyi olsun. Beni aldığımda uzun yıllar götürsün diyorsan X7 Pro bu noktada hala iyi bir seçenek. Eğer bütçem 25 ile 30 bin bandında ve kamera dışında ekran, performans, batarya, malzeme kalitesi her yönüyle bir amiral gemisi telefonu en ucuza istiyorsam Poco F7 bu noktada alternatifi olmayan bir telefon. 30 ile 40 bin bandında da tasarım hariç bataryadan malzeme kalitesine, performanstan ekrana her yönüyle bir amiral gemisi deneyimi istiyorsam Xiaomi 14T Pro bu noktada en iyisi. Ve son olarak bütçe
bütçe sınırım yok. Tasarımı ve malzeme kalitesiyle gerçekten premium hissettiren, kameranın fotoğraf tarafında en başarılı ve genel anlamıyla sunduklarını düşündüğümde amiral gemisi deneyimini sonuna kadar yaşamak istiyorsam Xiaomi 15 fiyat dengesiyle de Android tarafında alınabilecek en sağlam amiral gemilerinden. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada alınabilecek en sağlam Xiaomi telefonlar bunlardı. Peki bu listede neden Poco F7 Ultra veya Xiaomi 15 Ultra yok derseniz, açıkçası şu anki piyasada fiyatlarına oranla düşündüğümde çok bir alınabilirliği yok. Çünkü F7 Ultra yerine 3-4 bin daha koyup Xiaomi 15 veya 70 bin lirayı Xiaomi 15 Ultra'ya vermektense 50 bine Xiaomi 15 almak bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü Ultra ile Xiaomi 15 arasında çok bir deneyim farkı yok. O yüzden Xiaomi 15 bu noktada bence farklı bir konumda. Yani fiyatını gerçekten hak eden, aldığınızda uzun yıllar götürecek en mantıklı Xiaomi telefonlar bunlardı. Ve telefon alırken nereden aldığımız ve satıcılar önemli. Bu telefonların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve bu serinin devamı iPhone'lar, Samsung ve laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.